Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Benden çok istenen bu Oysho çantayı yaptım, hazırladım. Şu ana kadar hiçbir yerde tarifi yok. Bundan sonra çıkarsa bilemem ama ilk yapan benim. Sitesinden fotoğraflara detaylıca baktım. Olduğu kadarıyla, tabii ki anladığım kadarıyla birebir aynısını çalıştım. Bence şahane oldu. Çok güzel, spor bir çanta. Kocaman, tam böyle efil efil elbisenizi giyip gezebileceğiniz bir çanta. Gerçekten harika oldu, şahane. Yapımı benim için biraz zordu açıkçası. Çünkü fotoğraflardan model çıkardım. Ama sizler benim videomu izleyerek rahatlıkla yapabilirsiniz. O konuda hiçbir sıkıntı olmaz. Şahane bir çanta. Bütün detaylarını sizle paylaştım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup beni takip ederseniz çok sevinirim. O zaman iyi seyirler. Evet, malzemelerimle başlamak istiyorum. Tığım 3,5 milim tığ. İpimden bahsetmek istiyorum. Sensi'nin bu harika kağıt ipini kullanacağım. Çok güzel, %100 kağıt. Örümü de çok kolay, böyle sarılı olduğu için diğerleri gibi böyle sarmakla falan uğraşmıyoruz. Örümü de çok kolay. Rengine de bayıldım. Gördüğünüz gibi rengi de şahane. O zaman tarifimize geçelim. Evet, sihirli halka yaparak başlıyorum. Halkamı oluşturuyorum. İçerisine 6 adet sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğnemi yaptıktan sonra halkamı kapatıyorum. Kağıt ip umarım kopmaz. Biraz kağıt iplerde bu sıkıntı olabiliyor, halka meselesi. Ay. Koptu ama olsun, en azından kökünden kopmadı. Bozulmaz formu. Evet, daha sonra şöyle ilk sık iğneme batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum. Şimdi bulunduğum noktadan şöyle bir zincirle sabitledikten sonra her sık iğnenin içerisine ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Toplamda 12 tane sık iğnemiz olacak. 6 taneydi. Hepsine çift batıyoruz ve 12 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Evet, 12 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi sıradakine hemen giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Ardından da aynı noktaya tekrar batıyorum ve buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi ikili trabzanımızı yaptık. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Oraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. İlk noktaya çift battım, ikincisine tek battım. Bir sonrakine giriyorum. Tekrar buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya tekrar giriyorum ve buraya da yine bir ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada yapacağımız işlem her sık iğneye birine çift, birine tek şeklinde trabzanlar yapmak. Yani bir tane ikili trabzan yapıyoruz, bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Evet, şimdi bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, bir tek bir çift trabzanlarımı yaparak sıra sonuna geldim. Şimdi şöyle ilk başladığım trabzanın tepe noktasına giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve burada bakın ikili trabzanın ortasındayım. Bu noktaya şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya bakın şöyle ortadan batıyorum. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. İlk çektiğimiz zincirle birlikte toplamda burada 2 tane trabzan oldu. Aynı noktaya tekrar 1, aynı noktaya tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum. Yani toplamda şu ikili yaptığımız kısma ne yapmış oldum? 4 tane trabzan yapmış oldum. Şimdi devam ediyoruz. Şu aralardan batarak ilerleyeceğiz.
teklinin bir tarafına giriyorum. Tekli bir trabzan yapıyorum. Bakın bir sonraki şu boşluğa giriyorum. Buraya yine bir tane trabzan yapıyorum. Daha sonra şurada yine ikili trabzan var. Arasına giriyorum. Bu noktalarda artırma yapıyoruz. Bu noktaya 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2. Bu aşamalarda elimle düzelterek gidiyorum. Kağıt ipi örümü biraz ne kadar da olsa diğer iplere göre zordur. El ütüsü de gerekli. O yüzden de her aşamada böyle örerek devam ediyorum. Evet. Şimdi buraya 4 tane trabzan yaptım. Şu aralara birer tane yapıyorum. İkililerin olduğu kısmın arasına 4 tane yapıyorum. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Bakın şöyle gördüğünüz üzere. Çiftlerin olduğu yere 4 tane, aralara birer tane yaparak sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın şimdi normalde şurada 2 tane görünüyor. Araya batmalık bir kısım daha görünüyor ama burada 4 tane yapmıştık. Eşit olması açısından, arada 2 tane olması açısından buraya başka yapmıyorum. Direkt ilmeğimi kaydırıp birleştirmemi yapıyorum. Şöyle elimle de düzeltiyorum. Şimdi şöyle kaydırarak ortaya geliyorum. Şu 4 tane ilmek yapmıştık ya, onun tam ortasına geldim. Yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Doluyorum aynı noktaya, yine 4 tane ilmeğin, bakın 4 ilmek vardı ya, 2 sağda trabzanım kaldı, 2 solda, tam ortasına yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Buraya 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi doluyorum şu aralara, yine dörtlü trabzanın ortasına gelene kadar hep birer tane trabzan yapıyorum. Doladım. Araya battım. Yine ikili trabzan yaptım. Doladım. Yine araya battım. İkili trabzan yaptım. Doladım. Bir sonrakine battım. Yine ikili trabzan yaptım. Bakın görüyorsunuz. Sadece şu dörtlünün ortasına 4 tane yapıyoruz. Diğerlerine birer tane yapıyoruz. Şimdi şu dörtlünün ilk kanadının arasına giriyorum. Buraya da yine bir tane yapıyorum. Şuradaki dörtlü, bakın şöyle tam ortasına geldiğim noktada buraya yine 4 tane yapacağım. Evet. Şimdi bu dediğim noktaya 4 tane yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Şöyle baktığımız zaman bakın, dörtlerin ortasına 4 tane yaptık. Arada 1 2 3 4 5 tane tekli var. Arada yine 4 tane yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar burada yaptığımız işlemin aynısını tekrarlayıp dönelim. Evet, sıra sonuna geldim. Şu dörtlü gruplarımın arasında 5'er tane tekli trabzan olacak. Şimdi yine şöyle kaydırarak şuradaki dörtlü trabzanın ortasına, tam ortasına denk getiriyorum ve 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Doluyorum. Yine bu 4 trabzanın tam ortasındaki noktaya, boşluğa 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Tamam tatlım. Evet, burada 4 tane trabzanımı yaptım. Şimdi yine şu aralara batarak diğer dörtlü trabzanın tam ortasındaki kısma gelinceye kadar her boşluğa böyle ikili trabzanlar yaparak ilerliyorum. Bakın. Bakalım kaç tane olacak. Buraya kadar sayı da vereceğim size.
Evet, bakın tam ikili noktaya kadar yaptım. Bakalım arada kaç tane yapmışız? Dörtlüden sonra 2, 4, 6, 8 tane arada tekli trabzan yapmışız. Şimdi yine ortaya geliyorum ve buraya yine 4 tane trabzanımı yapıyorum ve sırayı bu şekilde tamamlayacağım. 4 trabzan, buradaki dörtlünün ortasına, aralara birer tane, yine dörtlünün ortasına 4 trabzan şeklinde sıra sonuna kadar aynı modeli tekrarlayıp dönelim. Evet, sıramı tamamladım. Şöyle saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane köşemiz var. Köşelerde 4'er tane trabzan yaptık son sırada. Ortada da 8 tane ikili trabzanımız olacak. Tekli tekli şekilde karşımıza çıkacak. Şimdi bir üst sırada da aynı işlemi tekrarlayacağız. Yine köşelerde 4 tane. Şu ara noktalara da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11 tane olacak şekilde tekli trabzan yapacağız. Sıramızı tamamlayıp dönelim. Daha sonra artık artırmalarımız bitti. Eksiltmeyle, hatta normal hani sıramızı aynı şekilde bir artırıp bir eksilterek standart bir şekilde öreceğiz. Şimdi sıramı tamamlayıp dönüyorum. Evet, sıramı tamamladım. Dediğim gibi köşeler var. 4 tane trabzandan oluşan, bir de aralarda 11 tane trabzanımız olacak dedim. Şimdi kesme sırasındayız. Artık tabanın son sırasındayız. Bundan sonra üst sıralara geçeceğiz. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Yine bu 4 tane trabzanın ortasındaki kısma 2 tane trabzan yapıyorum. Bundan sonra bu köşelerde bu işlemi yapacağız. 2 tane trabzan yaptıktan sonra araya bir zincir çekiyorum ve giriyorum. Aynı noktaya yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, bakın. Gördüğünüz gibi 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan. Daha sonra şöyle 1, 2, 3 taneyi normal örüyoruz. Bakın sıradaki 1, 2, 3 tane boşluğu normal trabzanlarla örüyoruz. Doluyoruz. 4. boşluğa giriyoruz. İlk ikisini topladım. Tığımda bekletiyorum. Doluyorum. Bir sonrakine giriyorum. İlk ikisini topluyorum. Tığımda bekletiyorum. Bakın 3 tane ilmeğim var. Şimdi doluyorum. Ortadaki bir tane ilmeği atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum yine araya. İlk ikisini alıyorum. Bir tanesini bekletiyorum. Doluyorum. Bir sonrakine giriyorum. İlk ikisini alıyorum. Ve bakın şimdi buradaki 2, 4, 5 tane ilmeği aynı anda toplayıp kesme yapıyorum. Doluyorum. Sabitliyorum. Bir tane zincir yaptım. Ben sık iğne yaptım. 2, kalanları normal şu orta noktaya kadar 4 tane trabzanın ortasına kadar trabzanlarımı örüyorum. Bakın yukarı çıkışımızın kesmesini yapmış bulunuyoruz. Evet. İkili trabzanın olduğu noktaya kadar aralardakileri örüyorum. Şurada bakın ilmek toplayarak kesme yaptık. Ve bu ne yaptı? Çantamızın yukarı doğru form almasını sağladı. Şimdi geliyorum şu noktaya 2 tane trabzan yapıyorum. 4 trabzanın ortasındaki kısma. Bu noktaya 2 tane trabzan yapıyorum. Daha sonra bir tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Aynı noktaya tekrar giriyorum. Ve yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani aslında aşağıda yaptığımız işlemin aynısı. 4 tane ikili trabzan. Ama aralarda bu sefer şöyle birer tane zincirimiz var. Tek fark bu. Devam ediyorum. 1, 2, 3 tane trabzanımı örüyorum. 4.'ye giriyorum. İlk ikisini birlikte alıyorum, bekletiyorum. 5.'ye giriyorum. İlk ikisini birlikte alıp bekletiyorum. 6.'ya atlıyorum. 6. boşluğa batmıyorum. 7.'ye giriyorum. İlk ikisini birlikte alıp bekliyorum.
Doluyorum. 8.'ye giriyorum. Bunda da yine ilk ikisini birlikte alıp bekletiyorum. Daha sonra bu 5 ilmeğin hepsini birlikte topluyorum. Ardından doluyorum. Bir sonrakine giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Burada da kesmemizi yapmış olduk. Yani kesmelerimiz bu şekilde gördüğünüz gibi gayet muntazam oldu. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Bu köşelerde artırma, orta noktada kesme yapıyoruz bu sırada. Sıramı tamamlayıp dönüyorum. Evet, sıramı tamamladım. Görüyorsunuz artık çantamız formunu almaya başladı. Şöyle bir saniye şunları bir alalım. Bakın alt kısmı bu şekilde, taban hafif ütü yaptım. Bu aşamada size de ütü yapmanızı öneririm. Şimdi üst sırayı da burada kesmemizi yaptık. Artık formunu aldı. Devam ediyoruz. Bu sırayı dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü modelimiz bayağı bir süre aynı şekilde devam edecek. Yine şu bir zincirli kısma geldim. Burada şöyle bir artırma yaptım. 2 trabzan, arada bir zincir, 2 trabzan. Bundan sonrasını lütfen dikkatli izleyin. Sıradakine giriyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Bir sonrakine giriyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. 2 tane yapmış olduk. Bir sonrakine giriyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. 3 tane oldu. Bir sonrakine giriyorum. İkili trabzanımın şöyle ilkini çekiyorum. İkincisini çekmeden tığımda bırakıyorum. Doluyorum. Bir sonrakine giriyorum. Tam orta kısmına. İlk ikisini alıyorum. Yine sonu tığımda kalıyor. Doluyorum. Bakın şu toplama yaptığımız kısım var ya. Şu kısım. Burayı hiç örmüyoruz. Atlıyorum burayı. Bir sonraki kısma giriyorum. İlk ikisini birlikte alıyorum. Tığımda ilmeğimi bırakıyorum. Doluyorum. Bir sonrakine giriyorum. İlk ikisini birlikte alıyorum. Tığımda ilmeğimi bırakıyorum. Bu şekilde bakın. Gördüğünüz üzere tığımda yine 5 tane ilmek var. Hepsini birlikte topluyorum. Daha sonra doluyorum ve şu bir zincirlik kısma kadar normal aralara birer tane trabzan yaparak ilerliyorum. Evet, bakın. Burada artırma yaparken burada eksiltme yapıyoruz. Bu şekilde dengeyi kuracağız. Bundan sonra modelimiz düz devam edecek. Tekrar köşedeyim. Yine 2 tane trabzanımı yapıyorum. Arada bir zincirim var. Aynı noktaya giriyorum. Ve yine 2 tane trabzanımı yapıyorum. Bundan sonra bu şekilde devam edecek modelimiz. Döne döne aynı işlemi tekrarlayacağız. Bu köşelerde artırma yaparken burada kesme yapacağız. Evet, çantayı ben belli bir uzunlukta ördüm. Sitesinden baktım santim olarak kaç santim verilmiş. Ona göre ördüm. Şöyle sizinle de paylaşayım. Şöyle tabandan tuttuğumuzda 34 santim uzunluğunda ördüm. Tabii ki ip farklılığından dolayı bir tık kalın ya da ince olabilir ipimiz. O yüzden de tam ölçüyü istiyorsanız 34 santim uzunluğunda olacak. Şöyle enine baktığımızda da 30 santim civarı eni var. Şimdi çantamızı şöyle tam denk getiriyoruz. Şu kısma bir ayraç takabilirsiniz bu aşamada. Bu kısımdan yukarı doğru öreceğiz. Askı için böyle bir kök yapacağız. Daha sonra da bu kısımdan öreceğiz. Şimdi ben doğaçlama yaptığım için siteden gördüğüm kadarıyla çantanın fotoğrafını da yakından göremedim maalesef. Orada da çok detaylı değil ama elimden geldiğince benzetmeye çalışacağım. Bir tarafını yapacağım. Daha sonra diğer tarafını nasıl yaptım onu sizle paylaşacağım. Diğer tarafta diğer tarafını birlikte yapacağız. Şimdi ben bir tarafını deneyeyim. Daha sonra sonucu sizlerle paylaşacağım. Hemen deneyip geliyorum. Evet, ben bakın bir yanını yaptım. Diğer yanını da birlikte yapacağız. Dediğim gibi şuradaki sadece bir tepecik boşta kalacak. Şu kenarları öreceğiz. Bakın bir tarafını ördüm. Şöyle görüyorsunuz. Diğer tarafını da birlikte yapacağız. Hemen şöyle bakın. Şu noktadan başlıyorum. İpimi alayım. Bu noktadan şöyle ipimi sabitliyorum. Ardından da 2 zincir çekip yukarı çıkıyorum.
Aynı noktaya giriyorum ve şöyle bir yarım trabzan yapıyorum. Ardından bir zincir çekiyorum. Şimdi doluyorum. Bakın sıradaki sık iğneyi değil bir sonrakine giriyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine giriyorum yani. Buraya şöyle yine bir yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Doluyorum. Bakın sıradakini değil bir sonrakine giriyorum. Şöyle 3 tane ilmeğimi bir anda çekerek yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir tane atlayıp bir sonrakine giriyorum. Yarım trabzan. Görüyorsunuz. Bir zincir, yani şöyle alttan girmiyorum. Bakın şöyle alttan girmiyorum. Onun yerine şöyle ilmeğin ortasından giriyorum. Modelde öyle yapmışlardı çünkü. Bir tane atlayıp bir sonrakine giriyorum ilmeğin ortasından. Evet. Bu şekilde şimdi şu noktaya kadar, yani bakın şöyle dönerek şu noktaya kadar, yani şu kısım boşta kalacak. Bu kısmı şöyle dönerek bu noktaya kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Evet, şimdi gösterdiğim yere kadar bir zincir çekip bir tane atlayıp yarım trabzan yapıyoruz. Tamam, bakıyorum kızım. Evet, bahsettiğim noktaya kadar geldim. Yalnız sıra başında ve sıra sonunda normal çift trabzan yapıyoruz. Onun dışındaki hepsine tek trabzan yapıyoruz. Şimdi bulunduğum noktadan 3 zincirle dönüyorum. Direkt bakın burada ne yapmışız emin olalım. Evet. Şu ikilinin arasına batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ardından bir zincir çekiyorum. Ortaya batıyorum bu sefer. Hepsini bir seferde çekip yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ortaya batıyorum. Hepsini tek seferde çekip yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir. Ortaya battım. 3 ilmeğimi de tek seferde çekip yarım trabzan yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Yine bir zincir çekiyorum. Bakın şuradaki 2 tane yaptığım sıra başındaki trabzanın ortasına batıyorum ve tek seferde kapatıyorum. Dönüyorum. Bundan sonra belli bir sıra aynı işlemi tekrarlayacağız sadece. Yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Şu kısımlara, bir zincirli kısımlara batarak yarım trabzanımı yapıyorum. Evet, bakın bu şekilde kaç sıra yapmışız hemen size söyleyeyim. İlk sıramla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra aynı işlemi tekrarlıyoruz. Daha sonra topluca, hızlıca böyle bir toplama yapıp 3 sırada bitireceğiz. Hemen 6 sıra tamamlayıp dönelim. Evet, 6 sıra düz bir şekilde ördükten sonra hemen kesmelere geçiyoruz. Bir zincirle yukarı çıktım. Sıradaki boşluğa direkt batıyorum. İkisini toplayıp bekliyorum. Doluyorum. Bir sonrakine giriyorum. İkisini toplayıp bekliyorum. Tamam, alacağım kızım. Bir sonrakine giriyorum. İkisini de doluyorum. Şöyle bakın 1, 2, 3, 4 tane ilmeğim var. Hepsini bir anda topluyorum. Arada bir tane zincir çekiyorum. Normal araları yine aynı şekilde örüyorum. Şurada sıra sonunda bakın 1, 2, 3. 3 tane boşluk kalıncaya kadar bu araları bir zincir yarım trabzan şeklinde devam ettirelim. Burada yine kesme yapacağız. Evet, sıra sonunu göstereceğim. Kamerayı kendi kullanmak istiyormuş, ona kızdı. Video çekmeme tamamen engel oluyor. Ama idare ediyoruz. Evet, başına doladım. Bakın 3 tane boşluğum var. İlkine girdim. Yarım trabzan. İkincisine girdim. İlk ikisini aldım, yarım trabzan. Sonuncusuna girdim. İlk ikisini aldım. Ve hepsini birlikte toplayıp kapatıyorum. Daha sonra dönüyorum. Bir zincirle yukarı çıkıyorum. Döndüm, örgünün arka yüzündeyim. Şuradaki bakın ilk boşluğa batıyorum. İlk ikisini aldım, yarım trabzan doluyorum. Bir sonrakine giriyorum. İlk ikisini aldım, yarım trabzan doluyorum. Bir sonrakine giriyorum. İlk ikisini aldım, yarım trabzan ve hepsini birlikte topluyorum. Yine burada bir kesme yapmış olduk. Sonda bakın şu kısım 1, 2, 3 tanesi boş kalıncaya kadar diğerlerini aynı şekilde örüyorum. Burada tekrar toplama yapacağız. Evet, sıra sonundayım. Şimdi girdim, ikisini topladım. Bir sonrakine giriyorum.
girdim, ikisini topladım. Bir sonrakine giriyorum. Şöyle bakın, boşluğa giriyorum, ikisini topluyorum. Daha sonra da hepsini birlikte toplayıp birleştiriyorum. Şimdi bakalım kaç sıra olmuş. 1 2 3 4 5 6 7 8. Burada kaç sıra olmuş? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra olmuş. Şimdi son sıramızı yapacağız. Eşit olması açısından şuradaki boşluklara bakacağım. 1 2 3 tane boşluğum var. O zaman azaltmaları ona göre yapacağız. 3 tane direkt net boşluğum var. Bir de şu azaltmaların olduğu var. Bir zincirle yine yukarı çıkıyorum. Girdim. Topladım. Doladım. Bir sonrakine girdim. İkisini topladım. Bekledim. Doladım. Bir sonrakine giriyorum. İkisini topluyorum. Daha sonra hepsini birlikte toplayıp bir zincir çekiyorum. Bir sonrakine giriyorum. Birinci boşluğum. Bir sonrakine giriyorum. İkinci boşluğum. Bir sonrakine giriyorum. Üçüncü boşluğumu yapıyorum. Ardından şu kalan iki boşluğu da toplayıp birleştiriyorum. Burada 1-2 sayı önemli değil. Önemli olan sonucun aynı olması. İki tarafta bakın eşit oldu. Bitirmiş olduk. Şimdi askı kısmına geçeceğiz. Onu hemen göstereceğim sizlere. Evet, şimdi sap kısmını yapıyoruz. Bulunduğum noktadan direkt bakın üstten devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğnemi yaptım. Tamam anneciğim, yine başladık. Şuradan ilk yaptığım sık iğneye batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Daha sonra bir zincirle yukarı çıkıyorum ve her yaptığım sık iğneye, toplam 6 tane sık iğne vardı. 7 de olabilir burada, bir sayı önemli değil. Döne döne böyle sık iğne öreceğiz. İstediğimiz uzunluğa gelince de diğer tarafıyla birleştireceğiz ve artık sap kısmını da bitirmiş olacağız. En son kenarlardan bir sık iğne detayımız kaldı, onu da tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi böyle direkt olarak döne döne sık iğnelerimi örüyorum. Burada artırma yapmamaya gayret edin, çünkü belli bir noktadan sonra kalınlaşabilir, çirkin görünebilir veya eksiltmeyin, incelebilir. Ara ara sayın. Eğer sayınızda bir anormallik varsa, yapısı da bozulmamışsa artırma veya eksiltme ile geri hemen toparlayabilirsiniz. Önemli olan ona zamanında fark edebilmek. Kısırma kızım. Evet, bu şekilde. Şimdi ben belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra ne kadar ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Evet, askıyı da 30 santim uzunluğunda ördüm. Daha sonra diğer tarafa getirdim ve diktim arkadaşlar. Bakın iki tarafta aynı oldu. Son olarak da buradan birleştirme yaptıktan sonra şöyle bir sıra sık iğne geçtim. Bakın görüyorsunuz, sadece sık iğne geçtim. Bulduğum her boşluğa birer tane batarak sık iğne ile geçtim. Daha sonra diğer yüzüne de aynı şekilde bir sıra sık iğne ile geçtim. Ve artık çantamız hazır. Güzelce de ütüledim. Çok net olmamakla birlikte şöyle bir detay görülüyordu fotoğrafta. Bunu da birebir benzetmeye çalıştım. Aslında tam bunun renginde bir boncuk almıştım ama ben onu bulamadım. O yüzden de bu rengi uydurdum. Bu da bence gayet güzel oldu. Çantamız şöyle bakın. Kocaman bir çanta. Ekranı şimdi biraz yapalım. Evet, şöyle görüyorsunuz. Biraz daha geniş açıdan almaya çalıştım. Şöyle tabanı gayet şahane oldu. Birebir aynısını yaptım gördüğüm kadarıyla, ki net olarak görememekle birlikte bakın. Gayet güzel, şahane oldu. Mağazasında sanırım 1290 liraydı fiyatı. Ben bunu 250 lira civarına yaptım. 2 yumak yeterli oldu.
Şöyle bakın, sadece 2 yumak kullandım. Bu şekilde ip alırsanız örümü çok daha kolay oluyor. Çünkü diğer ipleri ne yapıyorsunuz? Yok sarayım, yok bilmem ne, bayağı bir uğraştırıyor, karışabiliyor. O yüzden böyle bu tarz kağıt iplerden alırsanız bence çok daha güzel olur. Bir de bunun gerçekten örümü kolay, rahat bir ip. Tavsiye ederim. Ben çok beğendim. Bundan sonra favori markam kesinlikle budur. 2 yumak da gayet yeterli oldu. Çantamız bu şekilde. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Örmemi istediğiniz başka projeler olursa onları da bana Instagram üzerinden fotoğrafları gönderirseniz size dönüş yapacağım. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.